1920'li yıllarda Sovyetler Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ı Ben de orada Zeytinburnu'nda bir sene çalıştım. Ondan sonra evet, güzelliği, her şeylerini sevdim ama parasını sevmedim. gittiğine değmedi yani. Evet. Özbekistan gerçekten gezme anlamında fiyatlar çok uygun. Şimdi şu bilgiyi edindim ben, gelecek olanların aklında bulunsun. Dengizler. Denizlere. Amerika öyle. İstanbul'da yaşıyordum ben zaten eskiden. Ha, yani İstanbul'da 3 yaşıyorum. sene orada çalıştım. Aha. Okudum öyle. Ben oradaydım. 2 ay önce de Azerbaycan'daydım. Orası da güzel. Türkiye. Ha. Kilosu bakın 50 bin, 23 bin. Oo. Ben sizi alıp gideyim. İstanbul'a alıp gideyim sizi. Bakın gözümüzün önünde yaptılar bir tanesi mesela. Harika. Selamünaleyküm. Türkiye. Türk'üm. Tarihi, mimari yerlerden, güzel yerlerden bir tanesi. Bakalım içeriye girebiliyor muyuz? Hepinize Fergana Vadisi'nin en önemli şehri Fergana'dan selamlar dostlar. Bir önceki videoda Andijan'daydık. Andijan'dan Fergana'ya geldim ben. Bugün böyle biraz Fergana'yı keşfedeceğiz. Oş'tayken, Oş'taki videoda söylemiştim. Fergana Vadisi'nin öneminden kısaca bahsetmiştim. Bugün Fergana Vadisi'nin önemini burada biraz daha detaylı irdeleyeceğiz. Bu vadi neden önemli? Bugünkü durumu ne? Bunlara bakacağız beraber. Aynı zamanda işte biraz şehri gezeceğiz. Şu anda Fergana'da Merkez Parkı'ndayım. İlk olarak buradan başlamak istedim. Burası zaten merkez. Benim kaldığım yer yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıktaydı. Yürüyerek geldim. Şimdi Fergana Vadisi'nden kısaca bahsetmek gerekirse Orta Asya'da Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan arasında paylaşılmış son derece verimli topraklara sahip bir bölge burası. Şimdi bu özelliklerin nedeniyle tarih boyunca burası birçok çatışmaya ev sahipliği yapmış. Bu çatışmaların aslında arka planında etnik çeşitlilik, sınır belirsizlikleri ve doğal kaynaklar üzerindeki rekabet yatıyor. Şimdi hava hem bulutlu bugün hem sisli biraz, o yüzden biraz soğuk, dilim sürçerse kusura bakmayın. Daha böyle dilim bile çözülmedi yani. Şimdi 1920'li yıllarda Sovyetler Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ı toprak bütünlüğünü bölerken işte şeye dikkat etmiyorlar. Doğal veya etnik gruplara göre değil, kendi siyasi çıkarlarına göre bir sınır çiziyor. Bu aslında burada yaşayan, işte bu bölgede yaşayan etnik grupların farklı ülkeler arasında dağılmasına yol açıyor. Tabii sonraki yıllarda da öne çıkacak anlaşmazlıkların tohumu aslında bu dönemde atılmış oluyor. Şimdi Fergana Vadisi'nin 3 ülke sınırları arasında aslında bir bölge olduğundan bahsetmiştik. Verimli toprakların olduğu bir bölgeden. Bizdeki işte Yeşil Vadi gibi düşünün. İşte Tellioğulları'yla Seferoğulları'nın savaştığını düşünün. Öyle bir yer burası aslında. Şimdi bu bölgede 9 tane eksklav bulunmakta. Eksklav aslında şöyle açabiliriz. Eksklav nedir? Bir ülkenin toprak parçasının farklı bir ülkenin içinde bulunması durumunu eksklav olarak belirtiyorlar. Yani şöyle düşünün, işte Özbekistan'ın bir toprak parçası Kırgızistan'ın içinde, Kırgızistan'ın toprak parçası Özbekistan'ın içinde veya Tacikistan'ın içinde. Tacikistan'ın aynı şekilde bu toprak parçası Kırgızistan veya Özbekistan'ın içinde. Haritayı açarsanız böyle bu Fergana Vadisi bölgesindeki, ben zaten şeye koyarım, videoya koyarım. Farklı sınırlar olduğunu, işte Kırgızistan'ın içinde Özbekistan'ın bir köyünün bulunduğunu görebilirsiniz. Aynı zaman Oş videosunda bahsetmiştim. Oş'ta yaşayan mesela farklı etnik çeşitlilikler vardı. İşte Ahıska Türkleri vardı, bunun yanında Tacikler, Özbekler vardı. Bu bölgede de aynı şekilde Tacikler var yaşayan, Kırgızlar var, farklı milletlerden insanlar var. Birçok farklı milletten insan yaşıyor aslında. Şimdi ikinci durum ise işte Sovyetler Birliği 1991 yılında dağıldıktan sonra işte buradaki ülkeler bağımsızlığını ilan etmeye başlıyor ve işte sınırların nasıl çizileceğine dair aslında bir fikir birliğine varamıyorlar. Çünkü burası gerçekten değerli topraklar. Su kaynaklarının
belli yerlerde kısıtlı olması da bunu sağlıyor. Ve bunun üzerine bölgede çatışmalar meydana geliyor. Bunların aslında başlıcası işte Kırgızistan'ın Oz şehrinde Kırgız ve Özbekler arasında toprak mülkiyeti ve yerleşim sorunlarıyla alakalı çatışmalar yaşanıyor. İşte buradaki rakamlara göre 400 civarında insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Fakat bu resmi rakamlar daha fazla olduğu düşünülüyor. İşte Ahıska Türkleriyle yaşanan sıkıntılar var aynı şekilde. Burada tabii Rusya'nın büyük oyunu var yani. Buradaki etnik işte şeylere, farklılıklara, etnik gruplara, farklı milletlere birbirine kırdırarak aslında burada bir kontrolü sağlamaya çalışıyor. Kendi üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyor vesaire vesaire. Bunun üzerine hatta Büyük İskender'in Aristo'ya söylediği bir söz var. İşte milleti veya halkları nasıl zapt edebilirim diye. Aristo'nun da şöyle bir tavsiyesi bulunuyor. Diyor ki bulunduğun bölgeye nifak tohumları ek diyor. Bizde de var aslında bunlar işte Türk sorunu gibi. Burada da bunun farklı şeylere yansıyor. İşte bulunduğun bölgeye nifak tohumları ek diyor. Daha sonra hakemlik yap diyor bu bölgeye. Ve hakem olduktan sonra da çözüm yollarını kapat diyor ve problemler de bir türlü çözüme ulaşmasın demek istiyor yani. Aslında bugün hani Türkiye'de de benzer durumlar veya bunu dünyanın birçok yerinde görebilirsiniz. İşte hakem de burada aslında Rusya oluyor. Rusya da zaten buranın çözülmesini istemiyor açıkçası. Neden? Çünkü hakimiyeti ve gücü elinde tutmak istiyor. İşin özeti bu aslında. Şimdi 2010 yılında bunu aslında Kırgızistan'ın Bişkek videosuna söylemiştik. 2010 yılında Kırgızistan'da yine böyle bir devrim gibi bir şey oluyor. Bu devrim zamanı Oş ve Celalabad bölgesinde halk yine ayaklanıyor. İşte bu değişimden sonra bölgede bulunan yine bu şeye çekilmiş, su yüzüne çekilmiş problemler tekrar ortaya çıkıyor. Onu söyleyebiliriz. İşte orada çatışmalarda Kırgızlar ve Özbekler arasındaki çatışmada 400 kişi resmi olarak daha fazla tabii. Yani resmi olmayan rakamlarla daha fazla insan hayatını kaybediyor maalesef. Yani kardeşe kırdırmış oluyorlar. Yani buraya gelmişken Fergana Vadisi'nin öneminden bugün nasıl bir durum yaşanıyor? Bugün aslında böyle bir gerilim yok fakat böyle şeyler her gün şey olmaz bilirsiniz. Bazen bir sıkıntı olur. O sıkıntıdan sonra derler ki işte bunu şunlar yaptı, bunu bunlar yaptı diye böyle yavaş yavaş kaşınır. İşte problemler büyümeye başladığında da sorunlar aslında patlak verir. Yani Fergana Vadisi'ne gelmişken bu durumdan burada bahsetmek istemiştim. Şimdi bir heykelin önündeyim. Bu heykelin ne olduğunu soranlar olacaktır. Sen niye burada çekim yapıyorsun diye soranlar olacaktır belki. Bu heykel Ebul Abbas Ahmet bin Muhammed bin Kesir el Fergani. Batı'da aslında Alfraganus adıyla tanınan 9. yüzyılın önde gelen astronomlarından birisi kendisi. Peki önemi ne? Önemi aslında eserleri Ortaçağ Avrupa'sına ders kitabı olarak bile kullanılıyor ve hatta İtalyan şair Dante'ye bile ilham kaynağı oluyor. Dünyanın çapını hesaplayan Fergani, bilimsel mirasıyla Avrupa'nın bilimsel devrim sürecine katkıda bulunmuş ve tarihte kalıcı bir yer edinmiş. O yüzden de Merkez Parkı'nda Fergani'nin heykelini böyle büyük bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani özellikle Özbekistan bölgesinde işte yüzyıllar öncesinde yaşayan büyük bilim adamları, şairler, filozoflar bulunuyor. Bunları sonraki videolarda işte Semerkant, Buhara bölgelerinde yine göreceğiz beraber. Yani birçok alim aslında bu topraklardan yetişip çıkıyor. Şimdi artık ben merkeze doğru, biraz pazara doğru geçeceğim. Sabahın erken saatleri bir Özbek kahvaltısı yapalım. Buranın kahvaltısı da bizden farklı oluyor ama burada güzel şeyler var yine. Onları deneyelim beraber. Şimdi bakıldığında Fergana aslında çok turistik bir yer değil. Burası genelde eğer karayolundan geçecek olursanız işte Kırgızistan'a, Tacikistan'a yol üzerinde kalıyor. Sınırları var yine. Yakın bulunan yerleri var. Ben Andijan'a gelmiştim Oş'tan, Kırgızistan'dan. Şimdi de yine Taşkent'e gidecekken Fergana uğramak istedim. Bu önemli topraklarda uğrayıp buraları da görmek istedim. Önceki videoda Andijan bölgesini incelemiştik. İşte orası da Fergana bölgesinde bulunan farklı bir şehir. Önemli bir şehir. İşte orada tarım ve sanayi ürünleri ön plana çıkıyordu. Burada daha çok aslında tarım ürünleri öne çıkıyor. Verimli topraklarından dolayı. Neli var? Kartoşka var, kök var. Abi aç kabak var mı ha? 2 tane aç kabaklı alayım abi sana zahmet. Bir tane de kartoşkalı alayım. Bir tane kartoşka. Bir tane kartoşka, 2 tane aç kabak. Şöyle samsaları göstereyim arkadaşlar tandırda. Selamünaleyküm abi.
Ha, YouTube'a koyuyorum. YouTube'a. Vlogger. Ha, Türk'üm ben. Türk. Blogger'ım. Rahmet abi. Çay var mı? Çay var mı abi? Böyle samsamızı aldık, yol üzerine denk geldim. Baktım tandır samsa. Zaten tandırda olunca kötü olma şansı yok. Oraya mı oturayım abi? Ben de orada Zeytinburnu'nda bir sene çalıştım. Ondan sonra Hadimköy'de daha çalıştım. Hadimköy'de Orada de çalıştın. Simit'te, evet. Lokantada çalıştım. Lokantada çalıştın. Sevdin mi? Güzelliği, her şeylerini sevdim ama parasını sevmedim. Parası az mı geldi? Parası çok az. Ben bir ayına 500 dolar kazandım. 500 dolar çok az. Yetmiyor değil mi yaşamaya? Yok. Buraya dönme nedenin o muydu peki? Orada biliyor musun abi? Bir sene çalıştım da ama Kaçak mı? evet, kaçak değil. Oturma izni yaptım, çalışma izni Aha. aldım. Az para kazandım. Az para kazandın. Ha, yetmedi yaşamaya. Yetmedi. Yaşamaya yetebilir ama buraya gönderirsem Yetmiyor bu sefer. Yetmiyor. Evet, zor oluyor. Zaten- Yakşı abi samsanız. Zaten ben burada çalışsaydım şu paranı kazanabilirdim. Anladım. Gittiğine değmedi yani. Evet. Gittiğine değmedi. Hayırlısı olsun kardeşim. Adın ne? Adım Aziz. 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 Bahadır ben de. Memnun oldum. Ben de. Ferganalı mısın? Evet. Güzel. Sevdim ya Fergana'yı. Güzel. Ben de samsalarımı deneyeyim. Burada çok denk geliyorum ben böyle yol üzerinde hani Türkiye'ye gidip çalışan birçok arkadaşa denk geliyorum. Bakın bu kabaklı. Acı sosu var. Geliyor. Bakın bu kartoşkalı. Bunun içinde de böyle patates ve soğan var genelde. Ben şeyi seviyorum ya. Kabaklısı güzel oluyor. Buranın kabağı çok güzel çünkü lezzetli. O yüzden genelde kabaklı yemeye çalışıyorum. Bakın sabah kahvaltımızı yaptık 3 tane samsayla. Ne kadar verdim? 8.000 son verdim. O da işte 60 cent falan yapıyor düşünün. Özbekistan gerçekten gezme anlamında fiyatlar çok uygun. Yeme içme özellikle yeme içme fiyatları çok uygun. Hostel kalma olayı böyle küçük yerlerde biraz işte Fergana gibi turistik olmayan yerlerde pahalı olabiliyor ama büyük şehirlerde bulabiliyorsunuz. O bakımdan sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi şu bilgiyi edindim ben. Gelecek olanların aklında bulunsun. Özbekistan'a girdikten sonra kaldığınız yerlerde rejistrasyon yapmanız gerekiyor. Bunu kaldığınız yerler söylerseniz zaten sizin yerinize yapıp size bir kağıt veriyorlar. Bu kağıtları saklayıp çıkışta işte gümrükte sunmanız gerekiyor. İşte sizden istenirse. Şu pazara gelmeye çalışıyorum. Hazır geçerken size göstereyim. Şimdi burada biraz yerel pazarı gezelim beraber. Şimdi bizim Özbekistan'da kalış süremiz vizesiz bir şekilde 30 gün. Fazla kalmak isterseniz ne yapmanız gerekiyor onları falan bilmiyorum. Özbekistan'ın para birimi Özbek Somu. İşte 12-13 bin Özbek Somu yaklaşık $1 ediyor. Oradan hesap edebilirsiniz. TL olarak söylemeye gerek yok. Sürekli kur değiştiğinden dolayı. Onun dışında önceki videoda yine söylemiştim. İpek Yolu Bank'tan ben Ziraat Bankası kartımla para çektim. Herhangi bir komisyon ödemeden. Hat olarak da Beeline'ın elektronik simini satın aldım. İşte 20 GB bir aylık bir pakete ne kadar para ödedim? $4 falan civarı bir şey ödedim. Gayet uygun fiyatlı yani. Aklınızda bulunsun. Bunlar genelde sıkça sorulan sorular olduğu için böyle kısaca bir özet geçmek istedim. Ben hatta şimdi şuradan bir para çekmeyi deneyeyim ya. Telif. Türkiye. İyi Türkiye ha Türkiye. Türkiye. Değil, Türkiye. Ablamız kahve satıyor böyle. Dedim bir kahve alayım, hava soğuk. Ama anak ada India kari Ha. ada nasıl? India'ya mı benziyor? Uçak askeri. Okşuyor mu? Beni genelde burada Hayırdan Türkiye ana. İstanbul'dan. İstanbul Oldun mu? zor joy. Zor. Çat gidiyor. Dengizler. Denizler ha. Malades. Kamera görüyorsun. Zor. Selam söylüyor mu Türkiye'ye? Türkçanı bilmiyorum anda. He. Türkçanı Özbek misin abla sen? Özbek man. Türkçanı bilmiyorum anda. Bilganimda. Okşaş, Özbekçe. Yaşlıyım abla. O'zbekchaga yaqin. Yakın. Okşaş. Gaplashilmasa ham tushsa bo'ladi. Özünüz yakışı mı? Ekiplecim. Judayam zo'r. Rahmat. Yaxshi boring, sog' bo'ling. Rahmat. Şöyle koca bir kahveye
Ne kadar verdim? Ha, ya. Rahmat. Hadi sama. Ne kadar verdik? 5000 son. O da işte 40 cent falan. Ha? Rasm görüyorsun mu? Ha, vlogger. Kahve bayağı güzel ya. Şöyle şimdi pazara girdim. Buranın pazarını gezelim beraber. Ben az önce para çekmeyi denedim de komisyon falan istiyordu. O yüzden geri aldım kartı. İpek Yolu Bank'tan çekeceğim bulursam. Ziraat Bankası da var burada. Aklınıza bulunsun da her yerde böyle bankamatiğini falan bulamıyorsunuz ama şubeleri var. Ben para çekmeyi daha denemedim oralarda. Onu da şey yaparsak gösteririm sonra da. Bakın burası Özbekistan meşhur nonları. Selamünaleyküm. Kança son? 3000 son. Bir tanesi 3000 son. O da 25 cent falan yapıyor işte. 25 sente güzel bir ekmek alabiliyorsun. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Kandaysın abi. Zor rahmet. Zor. Zor burada iyi güzel demek. Hatta Türkiye. o neredeyse ki. Ko'rsating nollar chiroyli. Kança son? 4000 so'm. 4000 son. 4000 so'm. Bakın böyle şekilli falan. Bunların şeklini de işte Andijan'da el emeği göz nuru yapıyorlardı. O şekilleri burada kullanıyorlar. İşte ekmeklerde kullanıyorlar. Rahmat abim sağ olasın. Getiriklar. Sağ olasın. Türkiye'den geldim. İstanbul'dan. Bakın böyle büyük büyükleri var. Bunlar kança son Ecem? 30 mu? 30 mu? 30 mana. Sen Azerbaycanlı mısın? Azerbaycanlı mısın? He. Oldum ben Azerbaycan'da. Yaşlısan. Nece sen? Burada yaşıyorsunuz. Selamünaleyküm. He. İstanbul'dan mı? İstanbul'dan mısınız? Türk müsünüz? Özbekistan, İstanbul'da yaşıyordum ben zaten eskiden. Ha, İstanbul'da 3 yaşıyor. sene orada çalıştım, Aha. okudum öyle. Aa, burada çok denk geliyorum ya. Çok çalışan gitmiş, bayağı insan gitmiş buradan. Bizimkiler hepsi orada. Sen Özbek misin? Özbek. Ama çok iyi Türkçe konuşuyorsun. İdare ediyoruz. Bayağı Türk gibi. Adınız nedir? Ulu Bey. Ulubek. Evet. Yani Bahadır bende. Evet. Şimdi burada mı çalışıyorsunuz? Evet. Bir ay sonra Ha, daha gideceğim. gideceksin. Çalışmaya mı? Evet. Ne iş yapıyorsunuz orada? Orada kuyumculuk yapıyoruz biz normalde. Kardeşim, annem orada. Maşallah. Güzel. Ha, orada onlar kaldı, orada yaşıyorlar. Evet. Ben hava değiştirmeye geldim. Anladım. Yani. Ferganalı mısınız? Evet. Ha, güzelmiş Fergana ya. Sevdim ben burayı. Beğendim. Oş'tan Andijan'a geldim. Andijan'dan işte buraya geldim. Bugün de Taşkent'e varacağım bir aksilik olmazsa. Taşkent de güzel ha. Güzel değil mi? Evet. Hepsi güzel ya. Semerkant, Buhara, Hive. Fergana güzel. Fergana güzel mi? Güzel. Sen Ferganalı mısın Fergana abla? Güzel hammasından. Ha, hamısı güzel. Hammasından güzel Fergana. Sen Azerbaycan'da oldun mu? Nerede oldun? Olmadı. Ben oradaydım. 2 ay önce de Azerbaycan'daydım. Orası da güzel. İstanbul, Türkiye'de de Azerbaycan çok yani. Çok çok. Ya genelde buradan işte Kırgızistan'dan da çok denk geliyordum. Onlar da çok geliyor çalışmaya. İstanbul'da mısınız? Evet. Fatih'te oturuyoruz. Fatih'te. Zaten Zeytinburnu çevresinde çok fazla var buradan gidenlerden. Orada genelde o işler yapıldığı için deri vesaire Ruslarla falan da Şu an- çalışıyorlar. Oturma izni sıkıntı olduğu için biraz şey oluyor ya. Böyle yavrular falan olmuyor. Vermiyorlar. Anladım. Siz ama şu an yaşayabiliyor musunuz? 3 aya kadar yaşayabilirsin. Ha, 3 aydan sonra sıkıntı oluyor. Bizim mesela Özbekistan'da 30 gün. 30 gün. 30 gün. Buradaki gidenlerde genelde 90 gün sanırım. Evet. Ama işte ne bileyim. Türkiye. ben vereyim mi? Soğuk. Soğuk diyor. Soğuk soğuk. Ha, bugün soğuk. Keçe yakşıydı. Bugün soğuk. Bugün soğuk. Muzlab qolmadingmi? Var mı burada tavsiye edeceğiniz bir şey? Fergana için. Bir şey yani. Ne bileyim gezip görmek için. Dün şeye gittim. Burada ipek fabrikaları vardı. Margilan'da. Oraya gittim. Oraya gittim görmeye. Güzel ha. Evet, orası da güzel. Cami vardı, oraya gittim. Bugün de buraları gezeceğim. Sonra Taşkent'e. Şehirde burada sadece pazar var. Pazar var. Merkez Parkı'na gittim az önce. Güzel ama buralar, sevdim. Fergana güzel yer. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar. Allah görüyorsunuz. Çok denk geliyorum ya. Burada özellikle hani Türkçe konuşunca zaten şey soruyorlar hemen Türk müsün diye. Ondan sonra ya çalışmaya gidenler oluyor. Ya işte akrabası falan eşi dostu olanlar oluyor. Bakın burada bakliyat ürünleri var.
çaylar var. Burada genelde Fergana bölgesinde, işte Andijan'da da aynıydı, Fergana'da da aynı. Burada kara çay içmiyorlar çok fazla. Daha çok yeşil çay içiyorlar. Ama bu bildiğimiz yeşil çay gibi değil. Ondan biraz daha farklı. Ben normalde sevmiyorum yeşil çayı ama bu fena değil açıkçası. Kurutlar var bakın burada. Kurut kültürü Özbekistan'da da varmış. Kırgızistan'da, Kazakistan'da olduğu gibi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kandaysınız? Kurut ha? Yakşı. Özünüz yakşı mıdır? Kolay gelsin. Yol üzerinde çok fazla işte pamuk tarlası gördüm. Ya, pamuk tarlası gördüm. Ondan sonra işte narların yetiştiği yerler gördüm. Meyveler falan çeşitli yani burada. O bakımdan zengin. Şöyle rafları geze geze ilerleyelim. Şimdi ben dün geldim aslında Fergana'ya. Dün geç saatte ulaştığım için Margilan diye bir bölge var burada. Margilan'da işte ipek fabrikaları bulunuyor. Buranın ipeği de çok meşhur. Pamuk tarlaları var dedim ya, o pamuklardan işte. Ya da işte bu kelebek kozalarından elde edilen ipekle burada çeşitli üretim fabrikaları bulunuyor. Onları çektim. Videonun peşine onu ekleyeceğim yani. Şu an bugün burada başladım ama kurguyu öyle yapacağım açıkçası. Ya burada genelde süt ürünleri satılıyor. Böyle gösterebilirim. Selamünaleyküm. Yakşı mı? Yakşıdır ha. May mı bu? May. May. Sarıp may. Bu da mesela tereyağı ama bu farklı bir tereyağı. Bu da onun farklı bir şeyi gibi düşünebilirsiniz. Adı ne bunun? Sarıtma. Kayma. Doğuta. Rahmat. Onu şeyde de görmüştüm. Kırgızistan'da da vardı. Burada da varmış aynıları. Ya zaten benzer coğrafya, benzer topraklar. Benzer şeyleri de tüketiyorlar o yüzden. Yakşı mı? Zor. India, Pakistan. Türkiye. Türkiye. Ha. Kardeş. Kosovalı. Kosova. Türkiye. Türk. Polat Alemdar. Polat Alemdar. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi. Sen Özbek misin abi? Özbek. Özbek. Limon. Limon. İstanbul. İstanbul şehrinden mi? Ha, İstanbul. Kalasida. Oldun mu İstanbul'da? Yok. Yok. Kilo giriyor. Kız Kalasi'nin o yerden. Kız Kalesi'ne ha. Kız Kalesi. Zor. Fazilat Hanım, onun izleri. Ha. Seriyalleri izliyorsun. İzliyor. Yakşı mıdır? Turetski serial zor. Ha, zor mu? Zor. Süper. Süper. Türk aktör nomer один. Kança son? Limonlar? Limon, kilogram. Aha. Kilogram 18. Kança? Kilogram 18 bin. 18 bin son. 18 bin. Normalde bakın şeyde falan yoktu limon. Kırgızistan'da, Kazakistan'da falan 10 yoktu. binge 3'te, 10 binge 5'te, Limon 10 binge 4'te. burada bayağı var ya limon. Turist. Bunu görünce şaşırdım. Turistim. Gezmeye geldim. Seyahatçi. Blogger. Blogger ha. Blogger. YouTube'da var. İzleyeceğim mi YouTube'da? Instagram'da var mı? Çıkacak YouTube'dan. Instagram'da var mı? Çıkma. YouTube'da var mı? Var. Yazacağım mı? Nimada bir yazda çıkar. Bahadır Tortop. Bahadır Tortop. Bakın abone oluyorlar hemen yol üzerinde de. Siz de abone olursanız sevinirim. Abone olmadan videoları izleyen çok fazla kişi var. Ya, свежий. Subay mısın sen de? Bakın 10.000 aboneye de ulaştık. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim. Oldu mu abone? Neçinci Bir ay sonra. Bir ay sonra. Bir aya gelir video. İnsanlar çok sıcakkanlı ya. Orta Asya ülkelerinde gerçekten çok sıcakkanlılar. Burada domates ürünleri de gayet güzel. Pomidorlar. 7.000 son. Yakşı. Bunlar kaçı? Bunlar kaçı son? 15 bin. 15 bin. Salatalık da 15. Ya bu şey ürünleri burada çok fazla işte. Yeşillik olsun, domates olsun. Bunları Kırgızistan'da falan bulamıyorduk doğru düzgün, Kazakistan'da soğuktan. Buranın toprakları gerçekten çok verimli yani. Onu gelince fark ediyorsunuz Fergana Vadisi bölgesine geldiğinizde. Yeşillik ürünlerini her yerde bulabilirsiniz. Burada her ürünü şimdi çekip göstermeyeceğim çünkü Andijan videosunda da zaten pazar gezmiştik. Orada da göstermiştim fiyatları. Burada biraz bana ilginç gelen şu balıklar oldu. Balıklar var burada. Selamünaleyküm abi. Kandaysın? Yakşı. Kança son bunlar? Bunlar 50 bin. 50 bin son. Çok tane. Aa, bir tanesi. Kilo. Kilosu. Ha, kilosu. Bunlarımız var 23 bin, 25 bin. 25 bin.
Kilosu bakın 50 bin, 23 bin. Oo. Hepsi canlı bunların. Oo. Adı ne bunun? Adı ne? Sazan mı? Ha, sazan balığı. Bizde de aynı ya. Ne balığı? Kok. Oo. Islatıyor vallahi. Selamünaleyküm abla. 3000 son. Kilosu. Hamısı. Bakın burada sarı avuç var. Hepsi 3000'miş. O da işte 25 cent falan yapıyor yani. Kolay gelsin ablam. Şurada bir de et ürünleri var. Etleri de göstereyim size son olarak. Ve buranın üzümü hem çok meşhur hem de çok lezzetli. Aleyküm abi. Kança? 95. 95 mi? Mal mı? Mol. Mol eti. Mol eti, ha. Mol eti arkadaşlar 95 bin. Kıyma? Kıymet 95. 95 bin hepsi, hamısı. Kaçtan siz? Türkiye'den. Türkiye. Ha. Özünüz yakşı mıdır? İstanbul. İstanbul abi. Oldunuz mu? Ha? Oldunuz mu? Yok. Bilemem burası. Onlar var, ortaklar var. Ortaklar var. Bağdat yaşaşken keyin ağa köçüp. Seyahate geldim. Ha? Turizme. Turizm. Ha, gezmeye geldim. Ha, malades. Ya yaxşı mı? Yakşı. Fergana yakşı. Özbekistan yakşı. Selamünaleyküm abi. Kolay. Orta verey. Bir Ha? boşqa beraman. Rahmat. Kolay gele. Selamünaleyküm. Kança kilo? Nima? Orzapak qancha bular? 10 binden. 10 bin. Üzümler böyle 10 bin son. Bu 15 ming. Bu 15 bin. Kilosu? Kilosu 15 ming. 5 bin. Bu 5 bin mi? 5 ming. Ha, bu 5 bin. 5 ming. Yani ular 15 mingga 2 kilo. Bu 15 bin. 2 kilo. 2 kilo 15. Ha, tamam ben alayım biraz şimdi. Üzümü de aldım. 5000'lik olandan. 4000 sonluk aldım ben. Vallahi burada ürünlere hem güzel ulaşıyorsunuz. Fiyatlar uygun. Soğan var mesela. Soğanlar da 3000 son. Selamünaleyküm. Bunlar da 3000 son kilosundan. Her çeşit şeyi bulabiliyorsunuz rahatça. Ya, fiyatlar çok ulaşılabilir. Tabii burada yaşayan halka göre hani ulaşılabilir. Burada zaten yeme içme kültürü meşhur. Özbek mutfağı çok meşhur. Mantısından tutun işte pilavına, samsasına hepsini deniyorum. Önceki videoda mesela farklı şeyler denemiştim. Şimdi Taşkent'e gideceğiz mesela. Taşkent'in mesela pilavı çok meşhur zaten. Yani deneyeceğiz onları da. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Size Fergana'dan selamlar gönderiyorum. Şimdi bunun devamına İpek Yolu fabrikasına gitmiştim. İşte İpek fabrikasına gitmiştim. Orada işte ipek üretimi nasıl yapılıyor, ürünler nasıl onları gösterdiğim bir kesim izleyeceksiniz. Maligan tarafından. Videonun aslında ikinci bölümü oradan olacak. İzleyenlere teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. İpek Yolu banka ararken baktım yol üzerinde Ziraat Bankası denk geldi. Dedim göstereyim. Şimdi para çekeceğim bakalım. Benim zaten kartım Ziraat Bankası. Komisyon yansıtmayacağını düşünüyorum yani. Bizim şansımıza bankamatik çalışmıyormuş şu an ya. Para mı koyacaklarmış falan. Benim de çok vaktim yok. Bekleyemeyeceğim. İpek Yolu'na devam edelim. Selamlar dostlar. Özbekistan'da ikinci durağım olarak Fergana'ya geldim. Fergana'dan ne yapılır diye biraz araştırma yaptım. Daha sonradan burada ipek fabrikalarının bulunduğunu gördüm. Fergana'ya yaklaşık bir 17-18 kilometre uzaklıkta Margilan diye bir kasaba var burada. Kasaba mı artık şehir mi burası da bilmiyorum hani. Oraya geldim. Şimdi burada bir ipek fabrikası var. Yadikarlık fabrikası. Adı Yadikarlık fabrikası buranın. Şimdi burada bize Louisiana ipeklerle alakalı hem bilgi verecek hem buradaki ürünlere bakacağız. Ben dükkanda şu an mağazada bulunan diğer ürünleri şöyle göstereyim. Ben çok anlamam bu işlerden tabii fakat şimdi bu bölgeye gelmişken açıkçası buraları gezmemek veya bunları atlamak haksızlık olurdu. O yüzden hazır gelmişken özellikle ben buraya geldim. Burası ziyaret edilmesi gereken yerlerden birisi olarak gözüküyordu. İyi ki de gelmişim. Çok da güzel de ilgilendiler benimle. Ürünler gayet güzel gözüküyor. Yani ben dediğim gibi çok anlamam fakat dokunduğunuzda o kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Bunların hepsi Handcraft Factory diyor. Yadigarlık. Yadigarlık. Yani ürünlere baktığınızda gerçekten kaliteli. Desenler olsun. Kaliteyi gerçekten dokunduğunuzda bile hissedebiliyorsunuz. Böyle şimdi burada keşfedeceğimiz diğer farklı yerler var. Fergana Vadisi'nin öneminden bahsedeceğim size.
İşte buranın tarihteki önemi, Özbekistan'daki yeri, bu tür konulardan bahsederek çeşitlendirmeye çalışacağım. Built in the beginning of the 19th century, and the first was a mosque. And after the 1971, the place became the factory. And there you can see the oldest tree. This tree, mulberry. Mulberry. Mulberry tree, we give leaves for the silkworms. But and actually, fruits of the mulberry in Russian, they cook wine. So, but nowadays we don't use this tree because it's very old. Okay. This season begin in the April, in the end of the April. We give them mulberry leaves between the 30 or 30 days, and after that they make themselves with their mouth cocoon. And inside you can feel the butterfly. Ah, yeah. Yeah. Ah, yeah. Before butterfly flight, we put for some temperature and dry it. And the butterfly inside the cocoon kill. We are killing them. And unfortunately, we have this is a high quality of the cocoon, and we have the second quality. This one is second quality. Okay. And mostly we use this type of cocoon for the scarves, some scarves, and for carpets. From the one cocoon we can get more than 2,000 meters threads. Oh, 2,000 meters. Yes, but unfortunately we cannot take from this one because when we get it, it can break. Okay. It's because of second quality? Yes. This one we boil actually and put for the sunshine also and take type of threads. Oh, okay. And we do one single and take the threads. Then this one. No. No? It's not. See? We put for the boiling in some temperature also. We put for this place 1 kilogram. 9 kilogram. 1 kilogram. 9 kilogram. Yes. And we boil and get the beginning of the stress like this. Wow. And put for this place. Ah, okay. In one single cocoon thread, you can see 25 or 30 threads. But is it traditional style? Yes, Yeah? it's a traditional Okay. style. It's traditional style. Okay. So, there, Wow, wow, it's very strong. yes, it's Very 25 strong. or 30 threads there. So it's very strong thread now, because in their mouth, in the silkworms, they have citrine, and for this reason it's very strong. Citrine, it's one type of the glue, and there you can touch. Is it not hot? Oh. Oh, it's very good. Bahadırcan. Blogger. Her şehirde yaşıyorsun. İstanbul'da. Bizim oğul İstanbul'da. Ha, işliyor mu? Ha, sizi alıp gideyim. Hop git. İstanbul'a alıp gideyim mi sizi? Aylan terasa İstanbul'da. Aylan. Bizim oğul sen gittik. Yadır kırada. Tercüme kırada. And they are collecting here, yeah? Yes. Okay. Doğru balamız. Endi bu yerden naringi olib o'tib kalava qilamiz. And after that, they put for this plate Okay. and spin it. Spin it. Yes. All of them it's traditional style, Yes. yeah? it's Okay. all traditional. It helps us to when we boil with soap and soda, it gets very soft. Okay. And when we boil, it's very easy to us. to Okay. And so
before boiling, and this is after boiling. Ah, before boiling, after boiling. Yes. Okay. Ah, it is very very soft. Yes, because they have a citrine, but they cannot see the white line. It's meaning that in every 2 meters, design repeated. Design repeated. Yes. Every 2 meters. Okay. Because in the 2 meters, so in this design you can see the tulip flower. This is the tulip. Flower. In the past they used like this threads, it's cotton, for before boiling, like this. Before boiling. Okay. Yeah. When in the past we don't have a scotch, and they use this threads. For colors we use natural things. For natural color we use pomegranate. We Okay. take from this pink and the red color. How long we will boil, how long it's a dark color we can get. And this is a walnut. From the walnut we can take the brown color. Brown color. Yes, and this is acacia. It's a tree. I will show you. And from this we take the yellow color, and this is indigo. Indigo. Yes, we take from this blue color, and indigo have only in India. Crystal stone. We use this stone for fixed colors. Fixed colors. Yes. How many colors do you have here? There we have 1, 2, 3, 5, 6 colors. 6 color. And this is a chemical color. This chemical. Yes. Chemical, to separate chemical color with the natural color. In chemical color you can see the very bright and the very soft color. The natural is very, how can I say, seems very old color. Okay. In this place we boil with the color. For chemical color we spend 20 minutes, and for natural color we spend 2 hours. And actually to get the natural color we spend also 2 hours. And after this process we put for the cold water and drying in this place. This is a machine, drying machine. This machine we use in sunshine days, and after this we should put for the sun, for drying. And when we don't have a sun, we use this machine. Oh, okay. Very old machine. Very old machine. Yes. Okay. Endi ketdi. Nima ayting naqaligini? Zo'r chiqdi. Sizni modelingizni Ma'lum, lekin chiroyli. bo'yashni bilmagan. Bunaqasi yopamiz bo'ldi. Mana stilini hazillashmaymiz. Bemalol Ruslan aka yo'qda ketib bor ekan. Uyilgan firmadan bosagan. O'shanga soqqasini bering dedim. Keyin yarmini to'qroq qilsangiz. Полный сонечки. Toza bo'ladi. Bakın boyamadan sonra bu hale aldı. Desenli bir şekilde oldu. Wow. Yurak chaqib beribdilar. Hiç böyle bir şey hayal etmemiştim. Hozir qo'yadilar. Hozir oppoq. Harika yani. Bakın gözümüzün önünde yaptılar bir tanesini mesela. Yurakcha olsun. Harika. Our queen. The Alo Bahmal. Alo Bahmal in the past were only the rich people, because it's very expensive wood. So this type of the fabric is another technique. For every place we put the threads, metal threads, sticks, and they open. And the process will be like this. The 8 pedals. From Eight the pedal. 8 pedals, we take only one side. On one side. Yes.
And which color will be in the shuttle? In this color you can get the another side of the Okay. with a per cell. In one day they make 5 meters. For this one they make only 1 meter in one day, and with a mixer 10 or 15 meters in one day. So for this machines 20 or 30 years old. 30 years old. And Which is the oldest machine here? all of them 20 or 30 years. 20 or 30. Every 20 or 30 years, new machine. No, new machines, very old machines. We try to save them. Ah, okay. And for this technique, for do like this fabric, it's 100 years. 100 years, okay. Okay. And he's our very old masters. Okay. His grandparents was like this. Where from? Selamun aleyküm. Aleyküm. Türkiye. Türkiye, ha, Türk müsünüz? Türk'üm. Düşünüyor musunuz Türkçe? Ben yavaş yavaş konuşabiliyorum. Yavaş yavaş konuşabilirsiniz. Siz Türkiye okşamazsınız. Aha, Hindistanlıya mı okşuyor? Hindistan'da. Öyle diyorlar. Adım Türkiye, adım Özbek'e okşuyor ama. Adınız nedir? Bahadır. 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 Sizin adınız? Nebi. Nebi. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben yapıyorum. Benim babam da atlas yapımcı olan. Benim çocuklarım da yapımcı. Yapımcı. Bu atlas yapımcı. Ben Asya ve Akiyana memleketlerinin master'ı sertifikatını aldım. Aa, Geçen yıl da bana o Hanzo'yda saydı. elinize sağlık, çok güzel. Çok güzel işler, elinize sağlık. Siz de çok Türkçe söyleyebilirsiniz de. Aha. Elinize sağlık. Rahmet. Rahmet. Okay, thank you very much. You're welcome. Okay. The second quality. Second quality. Yeah. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Şimdi burada bulunan hemen fabrikaya yakın bir tane cami vardı. Konakan Cami olarak geçiyor burası. Tarihi, mimari yerlerden, güzel yerlerden bir tanesi. Bakalım içeriye girebiliyor muyuz? Şöyle bir göstereyim size. Gerçekten mimarisi çok güzel. Ya zaten Özbekistan'da birçok cami aynı mimaride benzer. İlerleyen videolarda daha orijinallerini, daha eski yapıları göreceğiz beraber zaten ama burası kapalı. Herhalde diğer taraftan giriş, bakayım mı? Burası 15 ve 16. asırlarda yapılmış. Şu an ibadet ediliyorlar, o yüzden yüksek sesle konuşmak istemiyorum. Fakat gerçekten çok güzel. Ya muhtemelen ben Semerkant, Buhara'ya ve gittiğimde bunlar çok sıradan kalacak diye tahmin ediyorum. Çünkü asıl bu mimarileri, yapıları görebileceğimiz yerler oralar. Şimdi şuradan bir içeriye bakmaya çalışacağım.
Şimdi ben artık Fergana'ya dönmeye çalışacağım. Buradan bir 15-20 kilometre uzaklıkta dolmuşlar gidiyor. Ben şimdi buraya gelirken taksiyle geldim. Fergana'dan biraz uzaktı çünkü burası. Toplu taşımayla gelmeye kalksam saat 4 civarı. O gittiğim fabrika mesela 5'te kapanıyor normalde. İşte iyi ki önüne gelmişim ki tam zamanda yetiştik. Rehber vesaire tur bulabildim. Fakat şimdi mesela o fabrikadaki şey için, tur için mesela ben ücret ödedim. 30.000 son verdim işte tur için. Aslında bakıldığında çok büyük bir para değil çünkü gerçekten çok detaylı bir sunum yapıldı. Teşekkür ediyorum buradan videoyu izlerse de arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde bisiklet kullanımı çok yaygın. Arabalar ona yol veriyor. Onlar arabaya yol veriyor. Ben şimdi buradan dolmuşlarla gideceğim. Fergana'ya gideceğim.